Yeni bir mevsimin başlangıcı size de bir şeyleri değiştirmek için ilham vermiyor mu? Belki beslenme tarzınızı, belki ilişkilerdeki tutumunuzu, belki düşünce yapınızı. Kısacası yeni ve daha işlevsel bir yaşam tarzı için sonbaharın dönüşümü simgeleyen havasından ilham alabilir, Ekim ayını değişimlerin zamanı ilan edebilirsiniz. Her gün yapacağınız küçük bir değişikle ay sonunda yepyeni bir siz olarak yola devam edebilir, yıl bitmeden istediğiniz alışkanlıkları kazanabilirsiniz. Mark ve Angel blogunun yazarlarından Mark'ın 30 günlük değişim için önerdiği 30 maddeyi sizin için derledik. İşte 30 günde hayatınızı değiştirmeniz için 30 öneri. Birinci, mutluluk veren sözcükler kullanın. Birileri size nasıl olduğunuzu sorduğunda sıradan sözcüklerle cevap vermektense harikayım, çok iyi hissediyorum, çok mutluyum diye cevap verin. Böylece kendinizi mutluluk için motive edeceğiniz gibi karşınızdakini gülümseterek mutluluğun yayılmasını sağlamış olursunuz. İkinci, her gün yeni bir şey deneyin. Hayata heyecan katan şey değişikliktir. İlk kez deneyimlediğimiz şeyler hayatımızın geri kalanında da etkili olur. Önümüzdeki 30 gün boyunca her gün yeni bir şeyler deneyin. Yeni bir aktivite olabileceği gibi bir yabancıyla konuşmak da seçenekleriniz arasında yer alabilir. Alışkanlık haline getirdiğinizde ise göreceksiniz ki yeni fırsatların kapıları sizin için açılacak. Üçüncü, her gün özverili bir davranışta bulunun. Hayatta ne ekerseniz onu biçersiniz. Başkalarının hayatını olumlu şekilde etkileyebildiğinizde kendi hayatınızı da etkilemiş olursunuz. Her gün sadece başkalarının mutluluğuna ve iyiliğine hizmet edecek bir davranışta bulunun. Seçenekleriniz sonsuz. Dördüncü, her gün istekli olduğunuz bir şey yapmak için bir saat ayırın. Sizi heyecanlandıran aktiviteler için zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Kitap okumak, resim yapmak ya da kulüplerde zaman geçirmek olabilir. Keyif aldığınız ve inandığınız şeylerle uğraşmak hayatınıza anlam ve mutluluk getirecektir. Beşinci, her gün yeni bir beceri edinin. Kendi kendinize yetebilmek, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Kendinize yetebilmek içinse donanımlı olmanız şart. Tek bir yetenekte uzmanlaşmak yerine ihtiyaç duyabileceğiniz birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışın. Altıncı, her gün bir şey öğretin. Hepimizin başkalarına yardımcı olabileceğimiz güçlü yönlerimiz ve yeteneklerimiz var. Sizin kolayca yapabildiğiniz bir şey, herkes için aynı derecede kolay olmayabilir. Başkalarının sizden yardım istediği konuları gözünüzün önünden geçirin ve önümüzdeki 30 gün boyunca bu yeteneklerinizi ihtiyacı olanlara öğretin. 7. Nazik olun. Sevmediğiniz ya da size kötü davranan kişilere karşı bile nazik olun. Bu durum sizin sahte olduğunuz anlamına gelmez. Aksine duygularınızı kontrol altına alabilecek kadar olgun olduğunuzu gösterir. 30 gün boyunca herkese nazik ve saygılı davranın. Göreceksiniz, başkalarının size karşı nezaketi ve saygısı da artacak. 8. Pozitif olmaya odaklanın, hayatta gerçek bir kazanan olmak için olumlu düşünmeye özen gösterin. İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun, her zaman olumlu bir sonuç çıkarmaya çalışın ve kendi mutluluğunuzun kaynağı olun. Hatalarınızın sizi geliştiren tecrübeler olduğuna inanın. Önümüzdeki 30 gün boyunca olaylara iyi tarafından bakın. 9. Olumsuzluklardan ders çıkarın. Hayatta her şeyden alabileceğiniz bir ders olduğunu unutmayın. Tanıştığınız herkes, karşılaştığınız her durum, özellikle olaylar istediğiniz şekilde ilerlemediğinde alacağınız ders çok önemli. Olumsuzluklarla karşılaştığınızda daha iyi seçeneklerin sizi beklediğine inanın. Önümüzdeki 30 gün boyunca hayatın size öğrettiği dersleri bir kenara not edin. 10. Hayattan zevk almaya bakın. Sizi şu ana getiren, hayatınızda yaşadığınız her şeyin sonucu, olumlu, olumsuz, mutlu ya da üzücü. Kendinize şu soruyu sorun. Hayatın ne kadarını yaşıyorum? Güvenebileceğiniz tek anın içinde bulunduğunuz an olduğunu hatırlayın. Önümüzdeki 30 gün boyunca anı yaşayın. 11. Her gün bir şeyden kurtulun. Evde, ofiste ve hatta otomobilde.
Etrafımız varlıklarına alıştığımız ve artık farkına varmadığımız birçok eşyayla dolu. Çevrenizdeki eşya kalabalığından kurtulmak, içinizdeki karmaşadan da kurtulmanız için önemli bir başlangıç. Her gün ihtiyacınız olmayan bir şey seçerek ondan kurtulun. Başta zor olsa da düzenli hale getirdiğinizde biriktirme alışkanlığınızdan kurtulacak ve kendinize daha çok yer açacaksınız. 12. Her gün yeni bir şey üretin. Üretim süreci başka hiçbir şeye benzemez. Yaratıcılığınızı kullanarak ortaya çıkaracağınız herhangi bir şey, başarı hissinizi pekiştirecek ve bütün hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey, ortaya çıkardığınız şeyin sizin için önemli bir şey olması. Müzikle ilgileniyorsanız yeni bir şarkı ya da yazmaktan keyif alıyorsanız, yeni bir deneme keyfinizi yerine getirecektir. 13. 30 gün boyunca hiç yalan söylemeyin. Beyaz yalanlar ne kadar masum olurlarsa olsunlar, kontrol edemediğimiz bir noktaya gelmiş olabilir. Ancak işe kendinize karşı dürüst olmakla başlarsanız, ne kendinizi ne de başkalarını kandırmış olursunuz. 14. Her gün yarım saat erken kalkın. Normal saatinizden erken kalkmak sizi sabah telaşesinden kurtaracaktır. Her gün yarım saat daha erken kalkmak, rahat hazırlanmak, duş almak ve hatta kahvaltı etmek için vakit bulabilmenize yardımcı olacaktır. Önümüzdeki bir ay boyunca her gün yarım saat daha erken kalkın ve sizi nasıl etkilediğini gözlemleyin. 15. Önümüzdeki 30 gün boyunca 3 kötü alışkanlığınızdan kurtulun. Çok fazla fast food yiyor ya da oyun oynamak için çok fazla zaman ayırıyor olabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen 3 alışkanlığınızı belirleyin ve 30 gün boyunca yapmamaya çalışın. 16. 30 dakikadan fazla televizyon izlemeyin. Televizyon izlemek yerine kendi deneyimlerinizden keyif alın. Elektronik eşyalarınızı kapatın ve dışarı çıkın. Dünyayla etkileşim halinde olun, doğanın tadını çıkarın ve küçük şeylerden zevk alın. Önümüzdeki 30 gün boyunca yarım saatten fazla televizyon izlemeyin. Aynı şeyi sosyal medya kullanımı için de yapmanızda fayda var. 17. Yeni bir hedef belirleyerek her gün 1 saat üzerinde çalışın. Hedefinizi belirledikten sonra atacağınız adımları küçük parçalara bölün ve her gün bir parçasını bitirin. Önümüzdeki 30 gün boyunca her gün hedefinize ulaşmak için 1 saat ayırın. 18. kitap okuyun. Kitaplar hayatınızda ve zihninizde yeni ufuklar açar. Önümüzdeki 30 gün boyunca her gün ilginizi çeken bir kitaptan bir bölüm okuyun. 19. güne size ilham veren bir şeyler okuyarak ya da izleyerek başlayın. Bazen ihtiyacınız olan tek şey bir motivasyon konuşmasıdır. Önümüzdeki 30 gün boyunca güne size ilham veren bir video izleyerek ya da ilham veren bir özlü söz okuyarak başlayın. 20. Gülmek için zaman ayırın. Her gün öğle yemeğinden sonra sizi güldüren bir şeyler yapın. Komik bir video izleyin ya da mizah dergilerini karıştırın. Gülmek enerjinizi yeniler ve zihninizi canlandırır. Özellikle öğle yemeği rehavetinden kurtulmak için gülmeye zaman ayırın. 21. alkolden uzak durun. Eğer uzun süredir alkol kullanıyorsanız, bu alışkanlıklarınızdan kurtulmak için bir uzmanla görüşün. Standart bir kullanıcıysanız, 1 ay boyunca alkol tüketmemeyi deneyin. 22. Her gün 30 dakika egzersiz yapın. Bedeniniz sahip olduğunuz en değerli şey. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenerek ve spor yaparak vücudunuza hak ettiği özeni gösterin. 23. Her gün bir korkunuzla yüzleşin. Rahatsız olduğunuz ve korktuğunuz herhangi bir alanda atacağınız her adım olumlu değişikliklere yaklaştırır sizi. Bazen başarısızlıktan, bazen değişimden korktuğumuz için adım atmaktan çekiniriz. Korkularınızla yüzleşmek, onları yenmenin en etkili yoludur. Önümüzdeki 30 gün boyunca her gün 1 saatinizi korkularınızla yüzleşmeye ayırın. 24. Her gün yeni ve sağlıklı bir tarif deneyin. Yemek yapmak keyifli bir aktivitedir. Eğer doğru şekilde yaparsanız, sağlıklı beslenmenin de anahtarıdır. Önümüzdeki 30 gün boyunca her gün yeni bir tarif öğrenin ve deneyin.
Başlangıç aşaması için aperatif tariflerimize göz atın. 25. Her gün 10 dakika boyunca olumlu gelişmelere odaklanın. Önümüzdeki 30 gün boyunca akşamları gün içerisinde yolunda giden şeyleri düşünmek için 10 dakikanızı ayırın. Uygulayacağınız bu pozitif yansıtma süreci, hayatınızdaki olumlu gelişmelerin ve gelişiminizin farkına varmanıza yardımcı olacaktır. 26. Her gün normalde çok az konuştuğunuz biriyle sohbet edin. Her insan özeldir ve birbirinden farklı özellikleri vardır. Farklı kişilerle diyalog halinde olmak, fikirlerinizi ve ufkunuzu geliştirecektir. Önümüzdeki bir ay boyunca normalde çok az konuştuğunuz ya da tanımadığınız kişilerle diyalog kurmak için zaman ayırın. 27. Borçlarınızdan kurtulun. Önümüzdeki bir ay boyunca ihtiyacınız olmayan şeyleri satın almayın, yüklü alışverişlerden kaçının. Yeni bir bütçe oluşturarak ona bağlı kalın. Borçlarınızı ödeyin ve harcadığınız her kuruşu not edin. 28. Sizi üzen ilişkilerinizi bitirin. Sizi üzen, enerjinizi tüketen insanları hayatınızdan çıkararak, motivasyonunuzu ve enerjinizi yükselten, sizi mutlu eden ve destekleyen kişilere yer açın. Önümüzdeki 30 gün boyunca sizi inciten birini veya birilerini hayatınızdan çıkarın. 29. Affedin ve ikinci bir şans verin. Bazen ilişkiler anlamsız tartışmalar ve egolar yüzünden son bulur. Eğer çevrenizde problem yaşadığınız ancak ikinci bir şansı hak ettiğini düşündüğünüz kişiler varsa onlara bu şansı verin. Özür dilemeniz gerekiyorsa çekinmeyin. Önümüzdeki 30 gün içerisinde ilişkilerinize yeni bir yön verin. 30. günlük tutun. Önümüzdeki 30 gün boyunca gittiğiniz her yere fotoğraf makinenizi de götürün. Bu süreç içerisinde deneyimlerinizi en iyi özetlediğini düşündüğünüz anların fotoğrafını çekin. Yatmadan önce gün içerisinde yaşadıklarınızı anlatan bir paragraf yazın ve çektiğiniz fotoğrafı ekleyin. Böylece önemli anılarınızı unutmamayı garantilemiş olursunuz. Yukarıdaki maddelerin hepsini aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz aralarından seçtiğiniz birkaç tanesini alışkanlık haline getirdikten sonra diğerleriyle devam edebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için adımlar attığınız bu süreç içerisinde kişisel gelişimin uzun bir yol olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Aceleci olmak zorunda değilsiniz. Sakin ama emin adımlarla değişimi başlatın.